Merhaba arkadaşlar, Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz gibi böyle bir paspas çalışması yapacağız hep birlikte. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Bakın minik minik böyle pomponlar şeklinde yapıp halı kaydırmazımıza ekleyeceğiz. Arkası bu şekilde, önü ise bu şekilde bir görünüme sahip olacak arkadaşlar. Dilediğiniz her türlü ip ile yapabilirsiniz arkadaşlarım. Genelde paspas çeşitlerini her türlü ipi kullanarak yapın arkadaşlar. Hiç fark etmiyor bunda da. Bu ihraç fazlası olarak satılan şu şekilde bir ip arkadaşlarım. Batik bir ip. Ve bir de şöyle bağlamak için evde olan iplerinizden biraz sağlam olursa iyi olur. Onlardan ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Ve böyle güzel bir çalışma elde etmiş olacağız. Bakın şöyle yumuşacık bir dokuya sahip, bebeklerinizin altlarına da rahatlıkla koyabilirsiniz. Böyle yumuşak yumuşak bir dokuya sahip oluyor arkadaşlarım ve bir miktarda bakın şöyle göstereyim, kalın yani şey olarak, yükseklik olarak yüksek bir paspas yapacağız hep birlikte. Şimdi öncelikle böyle bu ipimizi sarmak için ben bir cetvel yardımı ile yaptım. Dilediğiniz her türlü şeyi kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle göstereyim size. İpimi alıyorum. Tığ yok, iğne yok, herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bunda ipim kalın olduğu için arkadaşlar bakın tutuyorum ve cetvelin boyuna sarıyorum. Bunu bir masanın etrafına da böyle çevirip yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde 4 kere de yeterli oldu. Çünkü ipim kalın zaten. Böyle çok da şey olmasına da gerek yok. Şöyle 4 defa sarıyorum arkadaşlar. İpim kalın olduğu için 4 defa sardım. Yani ince bir ip kullanacaksanız tabii ki de bunu daha fazla sarmanıza gerek olacaktır arkadaşlar. Şöyle 3, bu da son 4. Şimdi bunu buradan kesiyorum. Bunu yaptıktan sonra bir miktarda bağlama ipi olarak keseceğiz arkadaşlar. Onu da çok böyle ip harcamayın. Şöyle bir miktar, yani bağlayacak kadar, böyle minik bir şey olacak kadar şu şekilde yapalım. Göstermek için bu kadar yeterli. Şimdi bunu da buradan kesiyorum. Ve bu sarmış olduğum dörtlü yerimden şu şekilde bakın, diğerleri bu uçta, hemen tuttum. Şöyle birbirine bağlıyorum önce. Bir yer ediniyorum kendime. Birer santim yüksekliğinde yaptım arkadaşlar ben bunu. Şimdi onu nasıl ölçeceğiz? Şöyle yine cetvelimizi bırakmıyoruz. Şöyle tuttum arkadaşlar ben. Ve şu şekilde bakın 2 santim hemen buradan tutuyorum. Tabi bunu kamerada göstermek için bu şekilde yapıyorum ben. Siz daha rahat tabi yere koyarak, şey yaparak, masanın üzerine böyle koyup cetveli de alıp rahatlıkla böyle hemen yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yine bağlıyorum. 2 defa düğüm atıyorum ki çıkma olmasın diye. Şimdi bunu yaptıktan sonra ise bu şekilde bütün hepsini şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Bakın bu şekilde yapabilirsiniz. Bütün yöntemlerini sizlere göstermek ve güzel bir şey ortaya çıkmasını istediğim için hepsini göstermek istiyorum. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde yapın derim arkadaşlar. Evet, bakın böyle bağlıyoruz. Milimi milimine aynı olacak diye de bir şey yok arkadaşlarım. Böyle biraz yüksek, biraz hani şeyde olabilir. Ama aynı olursa hepsi eşit boyutta olur.
Evet, diğer tarafları da aynı şekilde bağladığımız gibi düşünün. Yani bu şekilde burayı da tamamlıyoruz. Şimdi ise bakın şöyle tutuyorum, yine ikiye büküyorum ve kesiyorum. Burayı ayıralım. Şimdi hemen ikiye katlıyorum yine. Bu şekilde. Şöyle ortasından keseceğiz arkadaşlar. Ve bakın böyle küçük pomponlar elde etmiş oluyoruz böylelikle. Ortalarından kesiyoruz. Batik bir ip kullanacaksanız benim yaptığım gibi böyle renkleri birbirine hani geçişli olarak şey yaparak da yapabilirsiniz. Bakın ben mesela burada bu renkleri ortaya aldım. Diğer renkler bu şekilde devam ediyor. Şimdi böyle kestiğimizi farz edin. Küçük pomponlarımızı yaptık. Hemen bunları şöyle tığla yaparsanız daha kolay olur. Bir tanesini atlayıp diğerinden, bakın hemen buradan başlıyorum. Bu şekilde çevirdim ve buradan çekiyorum arkadaşlar. Aralarda bir iki tane atlayıp şöyle diğer bağladığım ipi de çekiyorum. Yani diğer tarafını. Ve bunu burada düğümlüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadan yapmak da kolay. Şöyle hiç öne mesela şey yapmadan hemen şu şekilde tutup arada 1 2 3 tane atlayıp buradan hemen ipimi alıyorum. Sonra bir de 2 tane atladıktan sonra diğerini de alıyorum. Ve yine bunları bağlıyorum arkadaşlar. Daha sonra da bunları kesiyoruz. Evet, ön tarafta da bakın böyle bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Hafif şöyle yaparsanız zaten o üzerine bastıkça ya da kullandıkça olacaktır, şekli gelecektir arkadaşlar. Bakın böyle güzel bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Evet, bu videomda da sizlere bu güzelliğin yapımını anlatmak, paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.